Merhaba, Fails and Makes'e hoş geldiniz. Bu videoda RC araçlarımız için bir GPS hız ölçer yapacağız. Bu projemizdeki parçaları inceleyecek olursak birincisi TTGO T-Display ESP32 geliştirme kartı. Bu geliştirme kartının özelliği üstünde 1.14 inç büyüklüğünde renkli bir ekranı bulunması. Aynı zamanda arkadan bakacak olursak burada bir batarya girişi için soketi var ve buraya bir lityum polimer ya da lityum iyon pil bağlayabiliyoruz ve bu pili kendisi şarj ediyor. Kartın en güzel özelliği bu kadar küçük alanda hiçbir bağlantı kablosuyla uğraşmadan hem bir ekranımızın olması hem de bir batarya şarj ünitesinin bütünleşik olması. GPS sinyallerini almamız için bir de GPS modülüne ihtiyacımız var. Burada ATGM 336H GPS modelini kullanacağız. Bunu tercih etmemizin sebebi de boyutları yüzünden tercih ediyoruz. Aynı zamanda beraberinde gelen anten de, seramik anten de böyle küçük bir şey. Bu sayede bizim GPS modülümüzün boyutlarını küçültmüş olacağız. Aynı zamanda güvenlik açısından bir tane BMS modülü kullanıyoruz. 1S piller için, yani tek hücre için bir BMS modülümüz var. Herhangi bir pili biz herkes yapamayacağı için puntalama yöntemiyle bağlamak istemedik. Lehimleme yöntemiyle de riskli olacağı için burada bir pil kutusu kullanmak istedik. Yine boyut olarak 18650 hep yaygın olarak kullanılan 18650 piller yerine bizim burada bir AA boyutunda lityum iyon şarj edilebilir bir pilimiz var. 4.2 volt değerinde maksimum şarj değeri, 3.7 volt nominal voltajı ve her zamanki gibi kendi tasarladığımız bir kutumuz var. 3D'ye bastığımız bu kutunun içine bütün komponentlerimiz yerleşiyor olacak. GPS modülümüzün kılıfı olacak. Şimdi parçaları bir araya getirmeye başlarsak şu kutumuzu kenara çekelim. GPS modülüyle ESP geliştirme kartını bir araya getirelim. Bu GPS modülü üstünde RX ve TX pinlerini, geliştirme kartının üstündeki 25 ve 26. pinlere şöyle tutacak olursam şu tarafta 25 ve 26. pinlere bağlayacağız. Onun dışında yine GPS modülünün üstünde VCC ve ground pinlerine enerji vermemiz gerekiyor. Ground'a bağlayacağız. Önemli olan nokta VCC pini 3.3 volt pinine bağlamamız gerekiyor burada. Yani o da şurası. Bir dakika ters tutuyorum. Evet. Şurası oluyor. 3.3 volt pini. Yanlışlıkla 5 volt pinine bağlamamak gerek. Bu modül 3.3 volt ile çalışıyor. 5 voltla bu modülü yakabilirsiniz. Şimdi önce RX ve TX pinlerine 2 tane header takalım. Evet, bu nokta hazır. Şimdi şöyle olacak. RX pini 1, 2, 3, 4'e denk geliyor. TX pini de 5. pine denk geliyor. Şöyle bu iki kartı birbirine bağlamamız gerekiyor. Ama ondan önce ben VCC ve ground pinlerine birer kablo lehimleyeceğim. Şimdiden kolaylık olsun diye. Kısa devre gözükmüyor. Lehimlerimiz de sağlam gibi gözüküyor. Fazlalıklardan kurtuluyorum. Şimdi bir parça kağıttan yardım alacağım. Şimdi olayımız şu. Biz bu kartı şuraya lehimleyeceğiz. Fakat iki kartın da arka yüzeylerinde komponentler var ve birbirlerine temas etmemesi gerekiyor. Ve aynı zamanda bir mesafe olsun istiyoruz bunlar arasında. Hani 0'a 0 şöyle lehimlersek bunlar temas edebilir. Onun için garantiyi almak için şuraya bir kağıt parçası sıkıştırıyorum.
RX ve TX yani veri iletişim, seri veri iletişim pinlerimizi bağladık. Şimdi ground ve VCC pinlerini bağlayacağız. Bunları bakın en baştaki pinimiz 3.3 volt veriyor. Burası ise ground. Bu iki pini bağlamamız gerekiyor. İki kablomuz da tutundu. Kısa devre yok. Evet, bu kısım hazır. GPS modülümüzde geliştirme kartını bir araya getirdik. Bunlar kutumuza şuraya yerleşecekler. Ve bir ayrıntıyı unuttuk. İşte Faiz böyle oluyor. Antenimiz de yerine geldi. Kutuda yerlerini alabilirler. Bu kısım tamam. Şimdi batarya kısmımıza çalışalım. Batarya kısmımızda pilimiz buraya girecek. Pil kutusu şuraya yerleşecek. Şimdi buraya bir BMS modülümüz var. Battery artı yani şöyle gelecek. BMS modülünün çıkışını artı kısmını switch üstünden geçiriyoruz ki şöyle bir switch'imiz olacak. İstediğimiz zaman GPS modülünü açıp kapatabilelim. BMS modülümüzden çıkan güç switch'e giriyor. Switch'ten de kartımıza gidiyor. Bu kısım da hazır. Karta yerleştirelim. Şimdi çift taraflı bant uygulamamız gerek. Bu içeride hareket etmesin diye. Yani ekstradan bir güvenlik amaçlı. Onun için burayı biraz temizleyelim. Evet, çift taraflı bantla BMS modülümüzü buraya kasanın tabanına koydum. Bant olmasa da olur ama hani olur bir kısa devre bu yerinden oynadığı için gidip GPS modülüne ya da geliştirme kartına temas edebilir düşüncesiyle koyuyoruz bunu. Burayı da koyduk mu? Evet. Bu kısım da hazır. Pilimizi yerleştiriyoruz. Daha doğrusu bu bir lityum polimer bataryamızı. Şimdi şu şekilde iki kartı yan yana koyduk mu? Bunu da evet, tırnaklarla ancak oluyor. Anten kablomuzu yoldan çekelim. Evet. İki kart, iki kapağı birleştiriyoruz. Kabloları içeri tıkıştırıyoruz. Nedense kartımız çalışmadı. Hemen kontrol etmemiz lazım. Şimdi pilimizden pilimizin şarjı yok. Bir fails yaşadıktan sonra bataryam aslında basit bir olaymış. Bataryamız boşmuş, boşalmış. Şimdi artık çalışması gerek sistemin. Bir bakalım. Evet. Kartın üstünde demo programı yüklü şu an. Bu bizim programımız değil, demo programı çalıştı. Düğmemizi kapatınca da kapandı. Kutumuzu kapatıyoruz. Evet. Kutumuz oturdu. Demo masamızda vidalarımız vardı. Onları bir yerlere savurduydum ben. Evet, buradalar. Kartımızı kapatabiliriz. Hardware kısmımız hazır. Şimdi yazılım yükleyeceğiz ve test edeceğiz. Hazırladığımız cihazı bilgisayara bağladık ve üstünde şu an demo yazılım var. Visual Studio Code ile üstüne bizim kendi yazılımımızı atacağız. Bunun için Visual Studio Code'da öncelikle Platform.io geliştirme ortamının yüklü olması gerek. Bizimkinde yüklü şu an. Bunun için YouTube'da çeşitli videolar vardır. Extensions kısmından Platform.io'yu aratıyorsunuz. Platform.io
Yanlış yazarsam olmaz. Platform iOS zaten ilk başlık şeyde geldi tepede. Bunu yüklüyorsunuz. Benimkinde yüklü şu an. Bunu yüklemeniz biraz süre alacaktır. Hemen olmaz. Onun için biraz sabırlı davranmanız lazım. Ardından Platform.io yüklüyken bizim GitHub sayfamızdan indirdiğiniz zip dosyasını bir folder'ı açıyorsunuz ve o folder'ı burada Open Folder diyerekten o klasörü, ben de İngilizce yüklü Open Folder olarak açıyorsunuz. Nerede? Benim bilgisayarımda hemen bulayım. Benim GitHub folder'ımda, evet bu folder, Select Folder dedim ve açıldı. Açıldıktan sonra platform ayağının üstünde şöyle bir saat işareti göreceksiniz. Bu benimkinde çabuk kapandı çünkü bende bütün kütüphaneler yüklü. Sizde bu uzun sürebilir. Sabırlı davranıyorsunuz. O saat işaretinin gitmesini bekliyorsunuz. Gittikten sonra platform iOS kısmına geçiyorsunuz. Burada build işlemini yapıyoruz. Pardon, upload işlemini yapıyoruz. Upload'a bastığımız zaman önce proje dosyalarımız değerlenecek. Ardından da cihazımıza yüklenecek. Şu an yükleniyor. Ve yükleme başarılı ve başladı. Şu an kapalı alanda olduğumuz için uydularla buluşması vakit alacaktır. Uydulara kilitlenene kadar cihaz bu uydu işaretini göreceğiz ekranda. Şimdi yaptığımız bu GPS cihazından hızı ölçer diyoruz ama aslında çok değişik fonksiyonları var. Bütün bir menü yapısı var ve tüm özelliklerini kullanmaya çalışıyoruz GPS'in. İlk ekranımızda hız bilgisi var. Özellikle tüm ekranlarda şu alt kısım gözüküyor. Ondan bahsedeyim. Sağda pilin ikonu var. Onun yanında SI yazıyor. Bu metrik düzende şu an çalıştığını gösterir. Bu soldaki tuşa bu ekranda uzun süre bastığımda imperial yazar. Imperial düzene geçer. Yani imperial mil ile hızı veriyor. Metrikte ise kilometre olarak. Uzun süre tekrar bastım. Metreye döndü. Burada bir uydu ikonu ve kaç uyduyla sinyal aldığını şu an gösteriyor cihaz. Hız ekranında anlık şu anki hızımız ve bu sıfırlandığından itibaren maksimum kaç kilometre hıza kadar çıktığını gösteriyor cihazın. Sıfırlama işleminde sağdaki tuşa uzun süre bastım, sıfırladı. Kırmızı yandı, söndü. Sağ ve sol tuşlarla şu an kısa süre bastığımızda menü değiştirebiliyoruz. Sağdaki tuş yükseklik, şu anki bizim yüksekliğimizi veriyor. Anlık yükseklik ve maksimum yükseklik. Yine hızdaki gibi aynı olay. Bir sonraki ekran ne kadar mesafe kat ettiğimiz, merkezden olan mesafe ya da toplam mesafe. Mesela şu noktadan, şu köşesinden cihazın diyeyim bunu açtık ve şu noktaya gittik. Şöyle gittik bu mesafeyi. Şuradan şu ikisi diagonal mesafe, merkezden olan uzaklık, toplam mesafede şu mesafenin tamamı oluyor. Toplam kat edilen mesafe. G kuvveti hızlanma ve yavaşlama esnasında ne kadar bir ivmelenme kuvvetiyle karşı karşıya olduğumuzu gösteren ekran. Yine skorlar kısmında direkt ve hızlanma olarak iki tane değer var. Direkte 10 metreden 50 metre hıza, yani 10 metreden cihaz 10. metreden 50. metreye kadar ne kadar sürede ulaştı. Hızlanmada ise 5. kilometreden 30. kilometre hıza ne kadar sürede geçtiğini gösteriyor. Sıfır direkte ise bir yarış yapıyoruz. Bunu da buradan başlatıyoruz ve cihaz bize başla dediğinden itibaren RC aracımızı sürerekten direkt ve hızlanma değerlerini ölçüyor. Direkte yine bu sefer sıfırdan 50 metre mesafeye ne kadar sürede ulaştığı, hızlanmada da sıfırdan 30 kilometre hıza ne kadar sürede ulaştığını gösteriyor. Mesela çalıştıralım bir görelim. Sağdaki tuşa bu ekranda uzun süre bastığımızda işlem başlıyor. 5'ten geriye sayıyor ve başlamamızı söylüyor. Başla dediği andan itibaren cihaz saymaya başlıyor ve burada görüyorsunuz şu kırmızı iken ölçüm yapıyor. Şu an biz
bir cihazın üstüne bağlı olmadığı için 50 metre mesafeye de ulaşmayacak, 30 kilometre hıza da ulaşmayacağımız için yok. Bitince işlem burada değerler yazıyor zaten 50 metre uzağa gittiği zaman araç. Şuradan sıfırlayabiliyorum. Sıfırladım. Diğer ekranda da ayarlarımız var. İşte imperial mi, metrik mi ayarlar mı? Şuna basıncaydı sanırım yanlış hatırlamıyorsam. Bir ayarı seçebiliyoruz. Değerini değiştirebiliyoruz. Şunu uzun süre basınca bir sonraki ayara geçiyor. İşte direkt başlama 10. metreden başlasın. Buradan değiştirebiliyorum. Uzun süre basınca bitiş değeri nedir? Çift tıklarsam 5 arttırır, azaltır. Tek tıklama 1 arttırır, azaltır. Buna uzun bir süre basma bir sonraki ayara geçer. Bir sonra ekran kapanma süresi bu. 120 saniyede uyku moduna geçiyor. Pilin durumunu gösteriyor bu arada. 3.96 volt ölçüyor. Şu an pilimiz %71 dolulukta gösteriyor. Pille ilgili detay bilgi de ayarlar ekranında gösteriliyor. Yani komple bir sistem aslında. Sadece bir hız ölçer değil, bir GPS cihazı bu. Bu cihazla ilgili anlatabileceklerimiz bu kadar. Evet, hızları sıfırladık. Şimdi hız testi yapacağız. Bakalım ne kadar çıktık. Ve sonuna kadar zorlamadık. Alanımız sınırlı, 45 kilometre hıza çıkmış aracımız. Bu arada son sürmemizde 45 kilometre hız. Deri hızlanmada 3.87, frenlemede 4.5 ve 16,5 saniyede okuyamıyorum değerleri ama 10 metreden 50 metreye kat etmesi 16,5 saniye sürmüş. 5 kilometreden 30 kilometre hıza çıkması 3.82 saniye sürmüş. Şimdi sıfır direkt yapacağız. Sıfır direkte cihaz bize ne zaman aracı hareket ettireceğimizi söylüyor ekranında ve o anda direkt yarışına başlıyoruz ve bize sürelerimizi söylüyor. 30 kilometre hıza ne kadar sürede çıktığını, sıfırdan 50 metre mesafeyi ne kadar sürede kat ettiğini. Evet. Sayıyor. Başla dedi. Ve evet, 50 metreyi 5 saniyede, 30 kilometreye de 2.3 saniyede ulaşmış. Biz bu projeyi yaparken çok eğlendik. Umarım siz de sevmişsinizdir. Bu seferki projemiz biraz pahalıya mal oldu. İleriki haftalarda projenin daha ekonomik bir versiyonunu yapmayı da planlıyoruz. Görüşmek üzere. Evet, bu sefer şimdi bir hız testi yapacağız. Şu an hızımın maksimum hız 0. Şimdi sıfırladık değerlere başlıyorum.